Merhaba, bugün sizi Türkiye'nin eğitim sistemine ve biraz da vicdan sistemine doğru kısa ama derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Tünelin ucunda bir ışık var ancak o ışık Atatürk büstüne sarılan bir çocuğun gözlerinde görülüyor. Bu ülkede artık çocuklar ders kitaplarından değil, duvar yazılarından özgürlüğün ne olduğunu öğreniyor. Kimi okul bahçesinde liyakat istiyoruz pankartı açıyor. Kimi sosyal medyada kendi öğretmenini savunuyor. Kimi fişleneceğini bile bile yürüyüşlere katılıyor. Pikachu veya dinozor kıyafetleri giyiyor. Oysa o ışık çoktan yanıyor. Yeter ki biz bakmayı öğrenelim. Aslında değişiklik yeni değil. 2005 yılından beri özellikle Anadolu liselerinin genel liseleriyle birleştirilmesi ve lise hazırlık eğitiminin bazı okullardan kaldırılması ile işler çığırından çıkmaya başladı. 2010 öncesi ekol vasfını taşıyan okullarımız geleneksel metotlardan sıyrılıp müfredatın belirlediği standartlara göre yönetilmeye başlandı. 2015-2016 yıllarında bazı lise öğrencileri sosyal medya platformlarında görüşlerini bildirmeye başladığı için ifadelerinin kısıtlanması yönünde eylemler de bu zamanda başlamıştı. 2018'de torpilli atamalara dair duyumlar almaya başlamıştık. Bu yıllarda yine artan denetim, katı disiplin uygulamaları ve sansür, özellikle de dikkat çeken bazı okullarda İstanbul Erkek, Galatasaray, Cağaloğlu gibi köklü liselerde sarı zarf uygulamasına dair duyumlar aldık. Öğretmenler bu sarı zarfları açmayı reddettiler. Açanlar da içinden doğum günü tebrik kartı çıktığını söylediler. Atamalara dair dava açanlar da oldu. Kazansalar da okullarına hiçbir zaman dönemediler. 2020'de pandemiyle uzaktan eğitime başladık. Bazı okullar proje okulu statüsüne alındı. Merkeziyetçi model yerine artık deneysel metotlar uygulanmaya başlandı. 2021'den itibaren atamaların artık ideolojik olduğu ayyuka çıkmıştı. 2022'de okul yönetimlerinin sansür uygulamaları belirgin hale geldi. Protestolar ve kampanyalar başladı. 2023'te ise merkeziyetçi yaklaşımların, proje okul atamalarının yoğun tartışılması söz konusu olurken, öğretmen atamalarında saydamlık eksikliği, prosedürlerin net olmaması, politik müdahalenin etkisi kamuoyunda endişe yarattı. 2024'te bu tartışmalar devam etti. 2025 yılına geldiğimizde artık anaokullarında sevgiyle değil öfkeyle donatılan çocuklar yetiştirilmeye başlandığını görüyoruz. Bu çocuklar ABC'yi öğrenmeden evvel düşmanının kim olduğunu öğreniyor. Kimi boykot etmesi gerektiğini, nasıl düşünmesi, hissetmesi, yönlendirilmesi gerektiğini. Küçükken çok sevdiğimiz mini mini bir kuş şarkısı artık yerini mini mini bir bombaya bıraktı. Biraz daha büyüdüğümüzde müfredata geçmeye başlıyoruz. Cihat artık müfredatın bir parçası. Evrim ise evrim teorisi silindi. Çünkü bazılarına göre insanlar maymundan filan gelmedi. Homo sapiens diye bir şey yok. Kutudan çıktık belki ama normal doğumla. Artık çocuklara doğal seçilim değil, ilahi görevler öğretiliyor. Hayatta kalmak için uyum sağla değil, hayatta kalmak için itaat et öğretiliyor. Bilimsel düşünce mi? O artık bir lüks. Artık öğrenci nasıl olur diye sormuyor. Nasıl olması gerekiyorsa öyle düşüne alıştırılıyor. Haftada 24 saat olan İngilizce eğitim haftada 6 saate düşürülmüş durumda. Milli ve manevi değerlere bağlı birey yetiştirme söylemiyle din derslerimizin boyutu arttırıldı. Artık Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler gibi seçmeli müfredatlara yönlendiriliyorlar. Ama en tehlikelisi şu. Bazı çocuklar bunun normal olduğunu zannediyor. Mesela anayasanın 42. maddesinde, biliyorsunuz okumuştum onları size, eğitim hakkının parasız olması gerekiyordu. Ama bu ülkede haklar sadece küçük kitaplarda yazıyor. Hayatta bir karşılığı kalmamaya başladı. Örneğin gidip görüp şahidi olduğum Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri Birleşmiş Milletler Projesi için velilerden para toplanıyor. 150.000 TL. Müdür veya müdür yardımcısı veya bazı öğretmenler çocuklara diyorlar ki eylem yaparsanız projenizi yakarım. Yani sadece parayla değil, sözle de şiddete uğruyorlar. Mesela bir okulda bir öğrenciye müdür yardımcısı sana bu okul acıdığı için sen buradasın deme cüretini buldu kendisinde. Bu bir öğrenciyi aşağılamanın en kurumsal hali. Bu kişiden biz 3 avukat, 2 de mezun şikayetçi olduk. Dedik ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu var. 125. maddeye göre bu insanı rencide etmemelidir. Sonrasında Emniyet müdürümüzle birlikte Kaymakam Bey bizi toplantı odasında ağırladı. Sağ olsun kendisinden çok bahsetti. Anadolu'dan gelmiş, imkanları olmayan bir ailede büyümüş olmasına rağmen bu devlet onu kaymakamlık makamına kadar yükseltmiş. Demek ki insanların eskiden böyle şansları olabiliyordu hayatta. Şimdi tanıdığınız yoksa zor. Yani sistem öyle bir hale geldi ki hakkını ararsan sınav hakkının elinden alınabilir. Örneğin daha bugün deneme sınavı olan öğrenciler kaymakamın talimatı var denilerek inanmak istemediğim halde okula alınmadılar. Bir süre sonra bu tür cezaların çocukların hayatlarına ne tür etki edeceklerini düşünüyorlar mı çok merak ediyorum. Yıllarca taşıyacakları travmaları omuzlarına yüklerken hiç içleri acımıyor mu çok merak ediyorum. Ama çocuklar yılmıyorlar. Onlar Atatürk'ün çocukları, onlar yıkılmaz, susmazlar. Bir afişte şöyle yazıyordu. Bu okul sana acıdığı için sen hala buradasın.
Çünkü bazen bir cümle sistemi yerle bir eder. Bir gecede KHK ile rektör yapılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önceden yazmış olduğu makaleler ve kitaplara göz attınız mı? Çok ucuz, internetten alabilirsiniz. Reklam yapmış olmayayım ama ben biraz göz attım. Şeriat, meşruiyet ve meşrutiyet bir tanesinin adı. Diğerinin adı ise başkanlık sistemi ve kuvvetler ayrılığı tartışması. Yani yasama ile yürütme ayrı olsun ama tek elden karar verilirse, parlamenter sistem olmazsa çok daha çabuk alabiliriz biz bu kararları. Yeni Osmanlıcılar da böyle yapmışlardı. Okursunuz, artık eleştiri değil itaat, bilim değil dogma, özgürlük değil baskı hakim okullarda. Öğretmenlerinin gözlerinin önünde haklarının yendiğini gören çocuklar yeni bir kuşak yaratma projesinin merkezinde olduğunu anladılar. Sessiz boykotlar yapıyorlar. Derslere girmiyor, oturuyorlar. Bu adil mi? Bence değil. Çünkü eğitim her çocuğun hakkı. Ben hiçbir çocuğun çocuk yaşta gelin olmasını, çocuk yaşta işçi olmasını veya çocuk yaşta katil olmasını istemem. Ve devletin bunun sorumlusu olarak çocuğu görmesini de istemem. Suça sürüklenen çocuğu 18 yaşından büyükmüş gibi ele alalım diyerek cezalandırmasını da istemem. Cezalandıracak biri varsa o da sistemin kendisidir. Çocuğu bu hale getiren, çocuğa sevgiyi değil nefreti aşılayan, çocuğu eğitimden uzaklaştıran, çocuğu kardeşlikten uzaklaştıran, çocuğu ev geçindirmek gibi maddi dertlere boğan, çocuğu tarikatların gelini yapan sistem utanmalıdır. Çocuk değil. Halkını korumak için, vatanını korumak için her ne kadar birçok değişikliğe son yıllarda uğramış olsa da kanuna uygun davranabilmek için kendisine verilen emirleri içi acıya acıya ama gözünü kırpmadan yerine getiren kardeşim değildir suçlu olan. Suçlu olan değişmesi gereken sistemin ta kendisidir. Bu sistemi değiştirmek isteyen avukatlar daha önce de oldu. Tutuklandılar, hapse atıldılar. Cezalarını infaz edip ailelerine, yakınlarına haber verilmeden bir gün bir otobüse bindirilip kapının önüne kondular. 301 madencinin, çocuğumuz Berkin Elvan'ın savunmanlığını yapan çağdaş bir avukattı bu. Ne oldu biliyor musunuz? Kendisine merhaba dedik. Kendisiyle fotoğraflar çektirdik, sarıldık, konuştuk, hasret giderdik. Hadi dedik bırakalım, eşi de özlemiştir. Sabah alındı evinden. 1.25 mi, 2.25 mi ne puanını kırmışlar. Cezaevine geri gönderildi. Belki 2,5 sene daha yatacak şimdi. Birilerine ayak bağı olmasın diye Ekrem, Ümit, Elisa gibi ne zamana kadar belli olmayan bir süre kadar daha yatacak. Belki de içerisi dışarıdan daha temiz insanlarla doludur diye düşünmeye başladım. Çok üzülüyorum ama umudum var. Her ne kadar çocuklara çocuklar yapmayın, etmeyin, derslerinize devam edin desem de içimden onlara hak vermeden edemiyorum. Size aslında iklim kanununu anlatmak için hazırlanmıştım. Meclis Genel Kurulu toplantısını izlemiş ve her şeyi not almıştım. Malum çünkü Meclis Genel Kurulu tutanağına bile güven duyamıyoruz artık. Çünkü biz bir duruşmaya girdiğimizde duruşma zaptını sonra UYAP'tan alırsınız avukat hanım diyorlar bize. Ve duruşma zaptına 2 gün sonra baktığımızda beyanlarımızın aslında bizim söylemediğimiz gibi yazıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla mecliste de tutulan tutanak neticede bir tutanaktır diyerek Meclis Genel Kurulu'nun toplantılarını takip ediyorum. Canlı yayınlarını takip ediyorum ve önemli gördüğüm kısımları da not alıyorum. Bir de size iklim kanunuyla alakalı bir video çekme düşüncem vardı. Onun için de özellikle 2 gün önce Meclis Genel Kurulu toplantısını izledim. Ancak bu planlanan tarihler arasında bir şey oldu. Doğa cevabını verdi. 10-14 Nisan arasında çok büyük bir don felaketi yaşandı. Ülkemizin yaklaşık olarak 36 tane ilinde ağaçların, özellikle de meyve ağaçlarının zarar görmesine sebep oldu bu. İlk oturumda kanunun ilk 4 maddesi geçmişti ve limon ihracatına bir sınırlama getirilmişti. Artık limon ihraç edemeyeceğiz diye anlamıştık biz bunu. Daha sonra gördük ki limoncularımızın elinde çok limon varmış. Hadi bunu askıya alalım dediler. İptal etmediler de ertelediler. Sonrasında don felaketi yaşandı ve ülkemizde çay, fındık, kayısı, şeftali, ceviz gibi birçok ağaç zarar gördüğü için, ürünler zarar gördüğü için meclis bunu konuşmak zorunda kaldı. Neredeyse bütün milletvekillerimiz don felaketinden kendi temsil ettikleri illerin ne kadar etkilendiğinden bahsetti ve neredeyse hepsi benzer önerilerle geldi. Bunun yanı sıra tabii ki öğretmenlere değinen, Saraçhane olaylarına değinen, siyasi tutuklulara değinenler de olmuştu. Bir tanesi de Bursaspor'un galibiyetinden bahsetti ve elinde bir bayrak tuttu. Ama tabii herkesin kendi ilgi alanı. Önerilere baktığımızda en başta buranın afet bölgesi ilan edilmesi talep edildi. Bunun yanı sıra Tarsim dediğimiz tekelleşmiş sigorta poliçesi
olmayan üreticinin de çiftçinin de bu sigortadan faydalandırılması ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan çiftçilerin de yine sigortadan faydalandırılması istendi. Çiftçilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi teklif edildi. Bunun yanı sıra Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilerin borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi yahut bunların devlet tarafından ödenmesi talep edildi. Çiftçiyi daha çok destekleyici yeni bir iklim kanunu yapılması gerektiği konuşuldu. Bunun için bir komisyon da oluşturuldu. Ancak aslında bunların hepsinin boşa olduğu, çünkü bu işlemleri yapması gerekenin Bakanlar Kurulu olduğu konuşuldu. Bakanlar Kurulu da aslında Tarım Bakanlığı nezdinde sanıyorum bir toplantı yapmış ama bazı insanları çağırmaya gerek görmemiş bu toplantıya. Bunun yanı sıra aynı gün mecliste her çocuğa okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin bir kanun teklifi görüşüldü ve AKP oylarıyla bu kanun teklifi maalesef reddedildi. 2025'e 2601 nolu kanun teklifinin genel kurul gündemine doğrudan alınması konuşuldu. Ali Gökçek, öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek. 10 milyona yakın çocuk var. 3 çocuktan biri kahvaltı yapamıyor. 4 aileden biri et, bal, tavuk yiyemiyor. Sağlıklı beslenemiyor. Beslenmek lüks değildir. Açlık sınırının altında asgari ücretle çalışıp, yaşayıp öğrencilerini boş beslenme çantasıyla gönderiyorlar. Çocuk bir tost bir ayran yese kantine 100 TL ödemek durumunda kalıyor ve gıda alamıyor. Koca milleti yoksullaştıran saray, kreşler yapan, yurtlar yapan, kent lokantaları yapan Ekrem İmamoğlu ile mücadele ediyor. Kendisini hapse tıkmak için bir gecede 45 milyon doları, bunun %10'unu öğrencilere verse hepsinin karnını doyurabilecekken bundan imtina ediyor. Aç, öğretmensiz, zindanlarda olan gençlerimiz bunu unutmayacak dedi Ali Gökçek. Ve uyardı. Hepinizi tek tek sokaklarda teşhir edeceğim. Bakın bu insanlar yüzünden açsınız diyeceğim dedi. Bunu yapacak mı bilmiyorum ama ben o insanları gerçekten unutmayacağım. Vicdansız ve merhametsiz olduklarını düşünüyorum. Diğer yandan hem polis hem asker şehit haberleri aldık. Bir yandan da Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yolun başladığını. Şimdi bir ışık var tünelin sonunda. Ama bu tünelin sonundan gelen bir tren mi yoksa bir mum mu hep birlikte göreceğiz. Güzel yarınlarda görüşelim istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.